Herkese selam. Bugün gerçekten çok kritik bir konuyu mercek altına alıyoruz. Anafilaksi, yani o ciddi alerjik reaksiyonların teşhisinde artık yepyeni bir dönem başlıyor. Gelin bu hayat kurtaran güncellemeler neymiş birlikte bakalım. Bakın, durum gerçekten çok ciddi. Anafilaksi dediğimiz şey inanılmaz hızlı ilerliyor, çok şiddetli olabiliyor ve ne yazık ki tüm dünyada giderek daha sık görülüyor. İşte tam da bu yüzden onu hemen tanıyabilmek kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor. İşin en zor kısmı ne biliyor musunuz? Anafilaksiyi kesin olarak teşhis edecek tek bir sihirli test yok. Yani bu doktorlar için belirtilere bakarak zamana karşı yarıştıkları bir an demek. Yani klinisyenler adeta bir dedektif gibi çalışmak zorunda kalıyor. Bir yanda belirtiler, diğer yanda hastanın ne yediği, neye dokunduğu gibi bilgiler. Bütün bu parçaları saniyeler içinde birleştirip o hayatla ölüm arasındaki kararı vermek zorundalar. Neyse ki bu zorlu süreci kolaylaştıracak harika bir gelişme var. Karşınızda Küresel Alerji ve Astım Mükemmeliyet Ağı, kısa adıyla GELA'nın 2024'te yayınladığı yepyeni ve çok daha anlaşılır teşhis kılavuzu. Bu yeni yaklaşımın en parlak tarafı inanılmaz basit olması. Her şey tek bir kilit soruya dayanıyor. Hastanın alerjiye yol açmış olabilecek bir şeye maruz kalıp kalmadığını biliyor muyuz? Bilmiyor muyuz yoksa muhtemel mi? Bütün sistem bunun üzerine kurulu. Evet, şimdi işin özüne, bu yeni kılavuzun kalbine iniyoruz. Bu 3 temel teşhis kriterini şimdi gelin tek tek tane tane inceleyelim. İlk senaryomuz şu. Ortada bir reaksiyon var ama buna neyin sebep olduğuna dair en ufak bir fikrimiz yok. İşte bu durumda kriter 1 devreye giriyor. Bakın, burası çok önemli. Kriter 1'in denklemi basit. Birincisi, mutlaka ani başlayan bir cilt belirtisi olacak. Mesela kurdeşen gibi, şişlik gibi. Artı, bunun yanında ya solunumla ilgili bir sorun, mesela nefes darlığı, ya da kalple ilgili bir sorun, mesela tansiyon düşmesi, bayılma gibi bir durum olacak. Peki ya kişinin alerjisi olduğu bir şeye maruz kaldığından şüpheleniyorsak veya bunu biliyorsak, işte o zaman ikinci kritere geçiyoruz. Şimdi bu kriterin en çarpıcı yanı da şu. Ekranda gördüğünüz bu 4 sistemden herhangi ikisinin aynı anda etkilenmesi yeterli. Cilt, solunum, kalp damar veya mide bağırsak. Bunlardan herhangi ikisi, hatta dikkat edin, bu belirtiler arasında cildin olması bile şart değil. Bu çok önemli bir değişiklik. Geldik üçüncü ve son kritere. Bu biraz daha özel bir durum için geçerli. Yani hastanın neye alerjisi olduğunu kesin olarak bildiğimiz belgelenmiş vakalar için. Bu ne demek? Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki birinin fıstık alerjisi olduğunu biliyoruz. Bu kişi fıstığa maruz kaldıktan sonra cildinde hiçbir şey olmuyor ama tek başına aniden ve şiddetli bir şekilde nefes darlığı ya da tansiyon düşüklüğü yaşıyor. İşte bu durum doğrudan kriter 3'e giriyor. Tamam, kriterleri anladık. Bu kriterlerden herhangi birini yakaladık ve anafilaksiden şüphelendik. Peki o an, o saniye yapılması gereken en önemli tek bir şey var. Nedir o? Eğer bu anlatımdan aklınızda tek bir cümle kalacaksa o da bu olmalı. Anafilaksi şüphesi varsa adrenalin hemen bir saniye bile beklemeden yapılmalıdır. Burada hiçbir ama fakat yok. Şunu çok net bir şekilde ifade edelim. Adrenalin, yani diğer adıyla epinefrin, ana tedavidir. Bir seçenek ya da ikinci sırada düşünülecek bir şey değil. Antihistaminikler gibi diğer tedaviler sonradan düşünülebilir ama adrenalin uygulamasını geciktirecek hiçbir şeye izin verilmemeli. Bu tabloda da hazır otoenjektörler için hastanın kilosuna göre önerilen standart dozları net bir şekilde görüyoruz. Gördüğünüz gibi kilo aralıklarına göre hangi dozun uygulanacağı çok net bir şekilde belirlenmiş durumda. Peki bu 5-15 rakamları ne anlama geliyor? Bu, hayat kurtaran o kritik zaman aralığı. Eğer ilk adrenalin dozundan sonra 5 ila 15 dakika içinde hastanın durumunda yeterli bir düzelme olmazsa, ikinci bir doz daha yapılabilir ve yapılmalıdır. Hadi şimdi öğrendiklerimizi bir toparlayalım ve en sık karşılaşılan belirti ve bulguların üzerinden hızlıca bir geçelim ki aklımızda iyice yer etsin. En sık gördüğümüz ve genellikle de ilk ortaya çıkan belirtiler ciltle ilgili olanlar. Yaygın kurdeşen, vücutta kızarma, yoğun bir kaşıntı ya da yüzde, dudaklarda, dilde ani bir şişme. Ağız içinde bir kaşıntı veya karıncalanma hissi de buna dahil. Ama işin en tehlikeli, en hayati kısmı solunum ve dolaşım sisteminin etkilendiği anlar. Nefes darlığı, hırıltılı bir solunum, geçmek bilmeyen bir öksürük ya da tansiyonun düşmesiyle gelen bir baş dönmesi, bayılma hissi, zayıf bir nabız, işte bunlar alarm zillerinin en şiddetli çaldığı anlardır. Tabii bitmedi, anafilaksi bütün vücudu etkileyebilir. Mide-bağırsak sisteminde şiddetli kramplar, kusma veya ishal görülebilir. Ve bir de şu var, nörolojik belirtiler.
Kişide ani bir kötü bir şey olacak hissi, yoğun bir anksiyete, kafa karışıklığı, bunların hepsi anafilaksi tablosunun bir parçası olabilir. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra size son bir soruyla veda ediyorum. Gerçek bir acil durumda bu belirtileri fark edip o hayat kurtaran adımı atmaya hazır mısınız? Bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.